Ay hakkında konuşurken çoğu zaman fark etmeden bir varsayım yapıyoruz. Onu tanıdığımızı sanıyoruz. Her gece gökyüzünde duran, çocukluğumuzdan beri gördüğümüz, hakkında ders kitaplarında okuduğumuz bir cisim olduğu için ayın gizemli olamayacağını düşünüyoruz. Oysa insan zihni için en tehlikeli yanılgı, en tanıdık olanı en iyi bildiğini sanmasıdır. Ay'a baktığımızda gördüğümüz şey, onun gerçekte ne olduğu değil, ona dair bize öğretilmiş çerçevenin yansıması olabilir. Bugün modern bilim, Ay'ı dünyanın doğal bir uydusu olarak tanımlar. En yaygın teoriye göre, dünya çok erken bir dönemde büyük bir gök cismiyle çarpışmış, ortaya çıkan enkaz zamanla birleşerek Ay'ı oluşturmuştur. Bu anlatı ilk bakışta tutarlı görünür. Ancak detaylara girildiğinde Ay'ın sahip olduğu bazı özelliklerin bu modelle tam olarak açıklanamadığı fark edilir. Ay'ın Dünya ile olan olağanüstü uyumu, yörüngesinin şaşırtıcı derecede kararlı olması, Güneş ile neredeyse birebir aynı açısal çapta görünmesi ve gezegenin iklimini, gelgitlerini ve biyolojik ritmini derinden etkilemesi, Ay'ı sıradan bir uydu olmaktan çıkarır. Burada durup şu soruyu sormak gerekir. Ay gerçekten sadece doğal bir kaya parçası mı? Yoksa biz onu öyle sanıyor olabilir miyiz? Çünkü bilim tarihinde defalarca gördük ki bir olgunun doğal olarak adlandırılması onun mutlak gerçeği olduğu anlamına gelmez. Bu sadece mevcut bilgi düzeyimizin izin verdiği en makul açıklamadır. Bilgi eksikse makullük yanıltıcı olabilir. Ayın iç yapısı hakkında kesin bildiğimizi sandığımız şeyler bile aslında dolaylıdır. Sismik ölçümler, yoğunluk hesapları ve yerçekimi anomalileri üzerinden yapılan çıkarımlar vardır. Ancak Ay'ın derinliklerinde ne olduğu doğrudan gözlemlenmiş değildir. Bazı bölgelerde yoğunluk beklenenden düşüktür. Bazı sismik veriler Ay'ın içinin uzun süre titreştiğini, adeta çınladığını düşündürmüştür. Bunlar tek başına kanıt değildir. Ama şunu gösterir. Ay, iç yapısı açısından hala tam anlamıyla çözülebilmiş bir cisim değildir. Bu noktada alışılmışın dışında bir ihtimal ortaya çıkar. Ayın içinde artık aktif olmayan, enerjisi tükenmiş ya da stabilize edilmiş bir yıldız kalıntısı bulunabilir mi? Bugünkü fizik anlayışımızla bu düşünce sıra dışı, hatta rahatsız edici gelebilir. Ancak burada konuşulan şey, insan uygarlığıyla kıyaslanamayacak kadar gelişmiş bir teknolojidir. Yıldızların enerjisini bütünüyle kullanabilen bir uygarlık için bizim imkansız dediğimiz şeyler sadece mühendislik problemleri olabilir. Dyson küresi kavramı genellikle bir yıldızın etrafını tamamen saran dev bir kabuk olarak anlatılır. Oysa bu fikrin basitleştirilmiş bir temsilidir. Asıl fikir, bir yıldızın enerjisinin büyük bir kısmını kontrol altına alan apari bir sistemdir. Bu sistemin tek parça olması gerekmez. Parlak olması gerekmez. Hatta fark edilir olması bile gerekmez. Gerçekten ileri bir uygarlık için en mantıklı strateji, inşa ettiği yapıyı doğal süreçlerle ayırt edilemez hale getirmek olurdu. İz bırakmak, ilkel uygarlıkların alışkanlığıdır. Eğer çok gelişmiş bir uygarlık kendi sonuna yaklaştığını fark ettiyse, enerjisini ve bilgisini tek bir merkezde tutmak yerine dağıtmayı tercih edebilir. Buradaki amaç, kendi türünü birebir kopyalamak değil, bilincin ve zekanın evrende devam edebileceği koşulları çoğaltmak olur. Böyle bir uygarlık, dünya benzeri gezegenler ve onları dengeleyen ay benzeri yapılar üretip bunları uygun yıldız sistemlerine göndermiş olabilir. Bu klasik anlamda bir koloni değildir. Bu, kozmik ölçekte bir süreklilik stratejisidir. Ay bu çerçevede bir yaşam tohumu değil, bir dengeleyicidir. Gezegenin eksenini sabit tutar. Gelgitlerle okyanusları ve biyolojik döngüleri şekillendirir. İklimin aşırı dalgalanmasını engeller. Yani Ay, yaşamın ortaya çıkması için gerekli olan birçok parametreyi aynı anda etkiler. Bu kadar merkezi bir rolün tamamen rastgele oluştuğunu varsaymak mümkündür. Ancak bunun bilinçli bir seçimin sonucu olabileceğini düşünmek de mantıksız değildir. Bu noktada sıkça dile getirilen bir itiraz vardır. Eğer Ay yapay olsaydı mutlaka bir iz bulunurdu. Ancak bu itiraz, ileri uygarlıkların bizimle aynı mühendislik reflekslerine sahip olduğunu varsayar. Oysa gerçekten gelişmiş bir uygarlık için en büyük başarı yaptığı şeyin fark edilmemesidir.
Milyarlarca yıl boyunca kozmik radyasyona, çarpışmalara ve jeolojik süreçlere maruz kalan bir yapı, doğal bir gök cismi gibi davranacak şekilde tasarlanmışsa, bugün ondan açık bir yapaylık izi beklemek gerçekçi olmayabilir. Mitolojik ve dini anlatılar bu noktada anlam kazanır. Dünyanın hemen her kültüründe gökten gelen varlıklar, yıldızlardan inen öğreticiler ve sema kökenli figürler vardır. Sirius gibi belirli yıldızların tekrar tekrar vurgulanması, insanlığın kökenine dair göksel bir sezginin varlığına işaret eder. Bu anlatıları birebir tarihsel kayıtlar olarak okumak zorunda değiliz. Ancak hepsini bütünüyle hayal ürünü olarak bir kenara atmak da kolaycıdır. Mitler bazen olayları değil, hatırlanamayan gerçeklerin yankılarını taşır. Belki de mesele şu değildir. Ay kesinlikle bir Dyson küresi midir, değil midir? Asıl mesele, bizim ayı tanımlarken kullandığımız kavramların onun gerçek doğasını anlamaya yetip yetmediğidir. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde dünya evrenin merkezi sanıldı. Sonra bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Bugün de ayı basit bir uydu olarak görüyoruz. Gelecekte bu tanımında eksik olduğu ortaya çıkabilir. Eğer ay gerçekten çok eski ve çok gelişmiş bir uygarlığın bıraktığı bir kozmik yapıysa, o zaman biz bu hikayenin başlangıcı değiliz. Biz sadece sürecin bir sonucuyuz. Ay belki bize doğrudan bir şey söylemiyor ama orada sessizce duruyor. Ve bazen en derin mesajlar en yüksek sesle konuşanlardan değil, en uzun süre susanlardan gelir. Ay'a her baktığımızda gördüğümüz şey belki de geçmişin değil, henüz tam olarak anlayamadığımız bir geleceğin yansımasıdır.